Evet değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mesut Güzel, kısa bir tanıtım videosundan sonra bilgi vermeye başlayalım arkadaşlar. Pamukkale hakkında bilgi. Pamukkale Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden, ülkemizden en çok yerli ve yabancı ziyaretçi alan öğren yeri konumunda. Menderes Nehri Vadisi'nde doğal bir sit alanı olan Pamukkale, bembeyaz travertenleriyle ziyaretçilerine bir gelin gibi karşılıyor. Nadide bir şaheser olan Pamukkale, Denizli il sınırları içerisinde ve kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Menderes Nehri kıyısında ve 100 metre yüksekliğe sahip Pamukkale travertenleri Denizli'nin birçok noktasından görmek mümkün. Pamukkale kaynak sulardan ve traverten teraslı tepelerden meydana geliyor. 1000 yıldır kaplıca hizmeti veren doğa şaheserinin terasları kaplıca suyundan çökelmiş karbonat minerallerinden oluşuyor. Pamukkale yaklaşık 400 bin yıl önce meydana gelen bir dizi depremle Büyük Menderes Havuzu'nda termal suların oluştuğu travertenleriyle eşsiz bir manzaraya sahip olan Pamukkale ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kalsiyum ve karbonatla doymuş olan su güneşin altında buharlaşıyor. İlk etapta ortaya çıkan jel halinde beyaz travertenlerin pamuksu görüntüsünün ardından da yapı katılaşarak yüzeyi kristalleşmiş kayalara dönüştürüyor. Travertenlerin ilk halinin yumuşaklığı ve pamuk gibi beyaz renkli oluşu nedeniyle Pamukkale adını alan bölgede 35 ila 100 derece sıcaklık değeri aralığında 17 sıcak su alanı bulunuyor. Kaynaktan çıkan termal su 320 metrelik bir mesafeyi kat ederek traverten başına geliyor. Buradan da traverten katmanlarına dökülerek 240-300 metre kadar rahat yol kat ediyordur arkadaşlar. Biraz sonra da Hierapolis antik kentini anlatacağız arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Burası Hierapolis antik kentidir arkadaşlar. Denizli ilinin 17 kilometre kuzeyinde yer alan Hierapolis antik kentinin arkeoloji literatüründeki yeri Holy City yani kutsal kent olarak adlandırılması, kentte bilinen birçok tapınak ve diğer dinsel yapının varlığından kaynaklanmaktadır. Kentin hangi eski coğrafi bölgede yer aldığı tartışılır durumdadır arkadaşlar. Bilgi de verelim bu konuda. Antik kaynaklarda kentin Helenistik dönem öncesi adıyla bir bilgi bulunmamaktadır. Hierapolis olarak adlandırılmadan önce kentte bir yaşamın var olduğunu ana tanrıça kültünden dolayı bilinmektedir. Kentin kuruluşu hakkında bilgilerin kısıtlı olmasına karşın Bergama krallarından 2. Emenes tarafından M.Ö. 2. yüzyıl başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telefosun karısı Amazonlar kraliçesi Hera'dan dolayı Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Hierapolis Roma İmparatoru Neron dönemindeki yani milattan sonra 60 büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürmüştür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent Neron dönemi depreminden büyük zarar görmüş ve tamamen yenilenmiştir. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent tüm Helenistik niteliğini kaybetmiş, tipik bir Roma kent görünümü almıştır. Hierapolis, Roma döneminden sonra Bizans döneminde de birçok önemli merkez olmuş. Bu önem milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren
Hristiyanlık merkezi olması, yani metropolis, milattan sonra 80. yıllarında Hazreti İsa'nın havarilerinden olan Aziz Filipi'nin burada öldürülmesinden kaynaklanmaktadır. Hierapolis 12. yüzyıl sonralarına doğru Türklerin eline geçmiştir. Hierapolis antik kentinin bölümlerini de söyleyelim de arkadaşlar. Birinci bölüm Frontius Caddesi, ikincisi Agora, üçüncüsü Kuzey Bizans Kapısı, dördüncüsü Güney Bizans Kapısı, altıncısı Cimnazyum, yedincisi Tritonlu Çeşme Binası, sekizincisi İon Sütun Başlık Ev, dokuzuncusu Latrina, onuncusu Apollon Kutsal Alanı, 11'incisi Su Kanalları ve Nipeumlar, 12'incisi Plutonyum ve 13'üncüsü olarak da sular olarak adlandırabiliyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.